Hoş geldiniz. Bugün yeni film, dizi ve müzik kliplerindeki eksik olan teknik etmenlerden bahsedelim istedim. Yalnızca teknik diyorum çünkü bu videoda sadece yıllar içerisinde değişen sinematografik görüntünün yarattığı psikolojik etkiyi konuşacağız. İşin senaryo ve oyunculuk boyutunu tahammülsüzlük yoluyla toplumsal çöküş nasıl gerçekleşir? Türk dizileri belgeseli ve neden güzel film diziler çekemiyoruz adlı iki ayrı videoda çok geniş kapsamda göreceğiz. Bugün 90'ların sevilen dizilerinden Amerikan filmlerindeki CGI kullanımına kadar değişik örneklerimiz olacak. CGI teknolojisi yıldan yıla geliştiği halde neden görsel anlatıyı daha da bozmakta? Bunları da aynı psikolojik etki üzerinden konuşacağız. Bu kez de evrimsel psikolojiyi sinematografi ile birleştiriyorum. Bu altın oran üçlemesinin ikinci videosudur. Kanalımda ayrı bir oynatma listesidir. Bu serinin ilk videosu olan yeni oyunlardan zevk almamanızın sebebi adlı videoyu izlemeden bu videodaki anlatılanlar havada kalabilir. Dolayısıyla üçlemenin ilk bölümünden başlamanızı öneririm. Çünkü aynı psikolojik etkiyi anlattım. Simülasyon evrimi kavramından detaylıca bahsettik ve bu videoya ise bu etkiyi detaylı şekilde örneklendirmesi kaldı. Introdan sonra birlikteyiz. Mutlu günler. Sinematografik değişimin yarattığı psikolojik etkiyi anlatabilmem için ilk olarak serinin birinci videosundaki bir kısmı burada kısaca hatırlayalım. 16'ya 9 oranı gibi geniş ekranların yaygınlaşmasıyla birlikte görüntüler de gerçeğe yaklaşmış oldu. Önceden izlediğimiz güzel dizilerin, filmlerin, kliplerin, oynadığımız oyunların hemen hepsini 4'e 3 oranına sahip ve dolayısıyla kareye yakın bir görüntü olan tüplü ekranlarda deneyimlemiştik. Gözlerimiz ise ortalama 114 derecelik bir açıda görür. Yani eski tüplü ekranların en boy oranı gerçek hayatta bizim gördüğümüzden daha dar bir açıya sahip. Dolayısıyla hayatlarını izlediğimiz veya oynadığımız yapımların evreni gerçek hayattan daha dar bir açıda. Eski yapımlarda saniyelik olarak kadraja giren nesne ve ortam bizim yaşadığımız hayattan daha az olduğu için anlık olarak algılamamız gereken daha az olgudan sorumluyuz. Hem bu sebepten hem de 480 piksel görüntüye sahip olduğu için bayıla bayıla izlediğimiz o eski yapımları zihnimiz bir alternatif gerçeklik zannetmekte. Tüm bu senaryolarda geçen olayların gerçek hayatta değil bir simülasyon evreninde yaşandığını düşünmekte. Bizim gözümüzün perspektifinden farklı olan ve daha düşük kalitede bir görüntü olan 480 piksel nedeniyle beynin içinde bulunduğu bu durum bize rüyalarımızı hatırlatıyor. Çünkü rüyalarımız gerçek hayattan daha farklı bir görüntüye sahip. Yani bizler 90'lı yıllarda ve 2000'li yılların ortalarına kadar bir rüya alemi penceresinden izlemiş olduk tüm bu yapımları. Gözümüzün hayatı algılayış perspektifini yakınlaştırılmış olan 16'ya 9 geniş ekran oranında ve 1080 piksellik HD olan o görüntü bu büyülü etkiyi yaratamıyor. Çünkü bildiğiniz gerçek hayatın bir yansıması. Bu yüzden de günümüz yapımlarındaki kavga, şiddet gibi sahneler kalbimize eski dizilerde olduğundan çok daha fazla yük bindiriyor ve bizi yıpratıyor. Eski dizilerde de şiddet ve trajedi vardı fakat üzerimizde bu kadar travmatik bir etki bırakmıyordu. Sebebi ise görünmez bir katman olan simülasyon evreninin koruması altında olmamızdır. Bilinç dışı eski dizilerdeki yaşananları güvenli bir pencereden izlediğini zannediyordu. Çünkü sinematografik görüntünün sağladığı psikoloji bu şekildeydi. Bu tür bir görüntü gerçek hayata benzemiyordu. Olsa olsa bir rüya olmalıydı. Dolayısıyla tüm o melodramları, trajedileri kalbimize bu denli yük bindirmeden izlemiştik. Şu anki yapımlar ise sinematografik olarak gerçek hayata yakın genişlikte ve kalitede sunulduğu için tıpkı ana haber bülteni kamerasının çektiği gerçek bir olaymış gibi etkiliyor bizleri o salonda izlediğimiz yeni dizilerde yaşanan kavgalar. Bu psikolojik etkinin görüntü kalitesiyle doğrudan ilgili olmasının sebebini bu kez daha detaylı olarak teknik açıdan anlatalım. 480 piksel olarak çekilmiş bir görüntüde bir keskinlik yoktur. Bu yüzden objelerin diğer objelerden ve arka plandan ayrılmadığını görürüz. Tıpkı iki boyutlu bir evrenin yansıması gibi. Bizler tek gözlü bir canlı olsaydı
yapsaydık alan derinliği hissimizi büyük ölçüde kaybederdik. Beynimiz iki gözümüzün gördüğü görüntüyü birleştirerek bir alan derinliği hesabı yapabilir ve objelerin diğer objelerden, arka plandan ve bizden ne kadar uzakta olduğunu bu yolla hesaplayabiliriz. 480 piksel çeken o kameralar ise deyim yerinde ise tek gözlü bir canlının gözünden olaylara şahit oluyormuş gibi bir göze sahiptir. En azından bizlere sunduğu görüntü bu şekildedir. Bizler yine bu kameraların çektiği dizi filmlerdeki 3 boyutlu evreni ve alan derinliğini rahatlıkla kesebiliyor olsak da aslında 2 boyutlu evrenin yalancı bir 3. boyut kazanmış yansımasını seyretmekteyiz. Bu yüzden de bu kameraların yarattığı psikoloji tüm bu yaşananların gerçek hayattan farklı olarak tek bir katmanla gerçekleştiğidir. Hemen birkaç örnek üzerinden bu katman etkisini gözlemleyelim. İlk olarak bir dizi örneği üzerinden anlatalım. Gördüğümüz 480p olarak 4'e 3 oranında kareye yakın olan bu görüntüdeki karakter arka plan ve odadaki diğer objeler ile tamamen bütünleşmiş durumda. Bununla söylemek istediğim karakterin ve dekor objelerin en dış hatlarına bakacak olursanız mekandan ayrı bir madde gibi durmadıklarını görürsünüz. Karakter, cansız nesneler ve arka plan 3 farklı olgu değil, hepsi tek bir olgu. Çünkü simülasyon evreninin sağlamış olduğu bu görünmez katman hepsini tek bir katmana indirgemekte. Bu haliyle bizler sadece tek bir yalancı 3 boyutlu olan katman deneyimlemekteyiz. Şimdi ise aynı sahnenin bu kez 1080p halini görelim. Piksel sayısı ciddi miktarda arttığı için görüntüdeki keskinlik de artmış durumda. Bu da sahnedeki canlı cansız her bir olgunun dış hatlarını keskinleştirerek içinde bulunduğu arka plana sert bir geçiş yapmasına neden olur. Bu yüzden oyuncu da saksılar da arka planda kendi içinde ayrı bir katman haline gelerek gerçek hayata yakın bir 3 boyutlu derinlik algısı yaratır. Bunun sonucunda beynimiz bu yapımı bu haliyle izlediğinde bunun rüyalarımız gibi bir kurgu değil, bir realite olduğunu düşünmeye başlar. Bu yüzden de artık bu yapımlardaki sıkıntılar çok daha göze batmaya başlar. Yapımlarda izleyicinin mantığını ve kuşkucu bakışını askıya alması olayına suspension of disbelief diyoruz. Yani mantıksızlıkları görmezden gelerek bir yapımı izleme olayı. Bu ilkeyi yönetmenler olabildiğince uygulamaya çalışır ki izleyicinin zihni sürekli sahneden kopup şu an bir dizi izliyorum şeklinde anlatıdan uzaklaşmasın. Fakat iş HD bir çekim yapmaya geldiği vakit kurgusal bir senaryonun artık realiteye dönüşmesinden ötürü suspension of disbelief paramparça olur ve izleyiciyi senaryodaki yaşanabilecekleri ikna etmek çok daha zorlaşır. Çünkü yüksek çözünürlüklü bu görüntü izleyiciye yaşananların gerçekte çok daha farklı işleneceği mesajını verdirir. Bu da yönetmenin istediğinin tam tersidir. İzleyicinin sorgulayıcı gözü artık açılmıştır. Çünkü beyin der ki madem bu bir rüya değil, o halde bu evrende yaşanabilecek her şeyin mantığı sorgulanmalıdır. Rüya olmayan bir anlatıda her şey bir mantığa dayandırılmalıdır. Beyin bu düşünce tarzından ötürü tam bir kusur arama merkezine dönüşür. Bu da 480 pikseldeki büyülü rüya dünyasındaki saçmalıklara kulak asmadan sonuna kadar anın keyfini çıkartan beyin için keyif kaçıran bir durumdur. Dikkat ederseniz şimdiki Türk dizileri tıpkı turist kamerası ile canlı canlı bir kavganın kaydedilerek izleyiciye tüm çıplaklığı ile verilmesi gibi hissettiriyor. Bu yüzden ana haber bülteni gibi demiştim az önce. Ortada gerçek bir kavga var ve biz ona tanık oluyoruz hissi hakim. Bunu hem keskin olan HD görüntü sağlıyor hem de yıllar içinde değişen, bol diyaloglu ve çirkefleştirilen oyunculuk stili. Dediğim gibi bu noktadaki oyunculuk olayına ayrı bir videoda gireceğiz. Dizimizi 480 ve 1080p olarak izledik. 480p'de her şey tek bir katmanda gerçekleştiğinden görsellik değil senaryo ön plandadır. Tıpkı rüyalarımızda içinde bulunduğumuz odada nerede ne dekor olduğunun umurumuzda bile olmayıp yaşadığımız senaryonun akışına kapılıp gittiğimiz gibi. 1080p versiyon ise anlatının büyüsünü senaryonun üzerinden uzaklaştırmış. Bunun yerine görsellik ön plana çıkıp dekorların daha çok göze batarak sahnedeki sanat yönetiminin gereğinden fazla sorgulanmasına yol açmış. Sonuç olarak tek solukta akıp giden bir dizi değil, aklımızı başka noktalara odaklayan, bir dur kalk şeklinde gerçekleşen, parça parça ilerleyen bir tempoya sahip bir dizi haline gelmiş bulunuyor. Dizi aynı dizi, sahne aynı sahne, oyuncu aynı oyuncu, dekor aynı dekor. Fakat izleyiciye yaşattığı psikoloji oldukça farklı. Şimdi yıllar önce yönetmen bir hocamızın derste anlatmış olduğu gerçek bir olay örneğini anlatacağım. Bu örnek sizlere anlatmış olduğum psikolojik etki durumunu da bir kez daha kanıtlıyor. Olay şu şekilde. Amerika'da bir aralar bir dizi ekibi madem 4K kameramız var bir yenilik yapalım diye havaya girmişler.
ve 1080p yerine dizi 4K çekilmek istenmiş. Fakat piksel sayısı 2'ye katlanınca görüntü çok daha detaylı olduğu için oyuncuların arka planını doldurmak eskisinden çok daha zor ve öncesinden birkaç kat daha maliyetli olmuş. 1-2 bölümün ardından çok geçmeden tekrar 1080 piksele dönmüşler. Çünkü gerçekçilik ve detay arttığı vakit dekorlar çok daha fazla önem kazanır ve o büyük boş alanın olabildiğince titiz ve büyük bir yaratıcılık içinde doldurulması gerekir. Boşta çıplak duran bir yer olmamalı, yoksa 4K'da çok sırıtır. Bu yüzden sanat departmanına binen yük korkunç ölçüde artıyor. Dekorun konumu, rengi, diğer dekorlarla olan uyumu izleyicinin çok daha gözüne batıyor gibisinden anlatmıştı hocamız. Şimdi görüntüdeki keskinlik ve detaylar arttıkça senaryo nasıl anlam kaybeder daha iyi anladık sanırım. Sırada katman olayımızı bir müzik klibi üzerinden işlememiz var. Bu gördüğümüz 1080p olarak çekilmiş bir klip. Bu sahnede ise metronun tutunma demirleri ayrı bir katman, oyuncumuz ayrı bir katman, koltuklar da arka planda ayrı bir katmandır. Bu yüzden gerçek hayatta metroya binen bir insanı telefon ile kaydetmişler gibi bir his hakim. Her ne kadar handicam görüntüsünü kırmak adına sinematografik oran olan enstantanenin yarısı kadar kare sayısı şeklinde bir çekim tekniği uygulanmış olsa da bu nesnelerin her birinin dış hattının keskinleşmesinden ötürü ayrı birer katmanlaşmaya gitmesine neden olarak sinematografik duyguyu belki de yarı yarıya azaltmış durumda. Aynı sahneyi bu kez 480p olarak izlediğimizde düşen detaycılıktan ötürü pikseller arası geçiş daha yumuşak ve bulanıktır. Bu durumda az önce saydığımız karakter ve diğer olgular artık birbirinden bağımsız birer şahsiyet kazanmamış durumda ve tek bir katmana gömülmüş haldedir. Tüm olaylar tek bir katmanda gerçekleştiği için bu sinematografik efekt sayesinde izleyici senaryoya daha çok odaklanır ve psikolojik olarak olası hatalara çok daha az dikkat eder. Bu haliyle bir rüyayı deneyimleminin hazzını yaşamaya odaklanır. Beyin o sırada görüntüde kusur aramaya çok yatkın olmadığı için detaylara fazla dalmaz ve klibini izlediğimiz müzikler o esnada daha da ön plana çıkarak algımızı şarkının kendisine yönlendirir. Ve eski müzik kliplerinin üzerimizde güzel etkiler bırakmasının bir nedeni de budur. Yani teknik olan nedeni. Son olarak film örneğimize geçelim. Bu örnek üzerinden yıllar içerisinde CGI efekt teknolojisinin geliştiği halde neden giderek görsel hazzı düşürdüğünü de açıklamış olalım. Bu sahne 1998 yılında çekilmiş olan Godzilla filmine ait 480 piksel olarak görmekteyiz. Kadrajda gördüğümüz yaratık da, kaçışan insanlar da, parçalanan nesneler de, cadde de tek bir katmanda. Bu yüzden bu yaratık içinde bulunduğu sahneye gömülmüş durumda. Her şey tek ve aynı katmanda olduğu için biz o yaratık gerçekten o caddenin bir parçasıymış ve orada insanların arasında bulunuyormuş gibi görüyoruz. Eski teknolojiyle yapılmış bir CGI bile olsa diğerleriyle aynı katmanda olduğu için yeni yapılan CGI'lerden görsel olarak çok daha gerçekçi durumda. Bunun sebebi yeni CGI'ların yeni HD ve Ultra HD kameralarla çekilen ve katmanlara ayrılmış olan görüntüye iliştirilmeye çalışılmasıdır. Bu yüzden canavar sanki ekrana tükürükle yapıştırılmış gibi durmakta ve olayın geçtiği sahnenin bir parçası haline gelememektedir. Sonuç olarak bizler dış hatları çok keskin olan ve mekana başarıyla gömülememiş yaratıklar, CGI araçlar, patlamalar ve robotlar görmekteyiz. Bu tarz bilgisayar efektiyle yapılan yaratıklar ne kadar gözenekleri ne kadar detaylı olursa olsun yürüme, başını oynatma, gözlerini kırpma, mimik yapma gibi canlılık fiziği hala gerçek hayattan çok daha uzak ve amatör kaldığı için görsel efekt olduğu çok net belli olmakta ve 4K gibi kendilerini çok ciddiye alan yapımlar olmalarından ötürü izleyici de sinematografik psikolojinin neden olduğu suspension of disbelief ilkesinin parçalanması sonucunda ekranda gördükleri bu yapımları kendilerine alay konusu yapabilmekteler. Üstelik bu sadece canlılar yaptırılan efektler için değil, savaş uçağı, füze, helikopter gibi cansız platformların aerodinamik fiziğinin gerçekçi olarak hareket etmemesini de kapsar. CGI'larda canlıların stop motion'a benzer maket gibi hareket dinamiklerinin olmasından ve canlıların gerçek hayatta olacağından daha farklı hareket kalıplarının olmasından ötürü daha kat etmesi gereken çok yolu var. Günümüzde CGI teknolojisi tıpatıp gerçek hayat gibi görünmekten çok uzak. Bu yüzden suspension of disbelief'in korunduğu güvenli liman olan 480p üzerinden film çekerek CGI uygulamak çok daha etkilidir. Gün gelir de 4K görüntüde bile gerçekten sahneye tam olarak yedirilebilen ve birebir gerçek hayattaki hareket fiziğine sahip görsel efektler yapılırsa suspension of disbelief parçalandığı halde bu ilkeye ihtiyacı olmadan izleyicinin tüm sorgulayıcılığı üzerindeyken onları 480p'ye kadar memnun edebilirler. O zamana
zamana kadar da yeni çekilen en yüksek bütçeli bilim kurgu filmlerinin CGI dinamikleri bile Hollywood'un yan sanayisi olan Sharknado tarzı filmlerdeki köpek balıklarının absürt hareket fiziği gibi gülünç kalmaya devam edecek gibi. Çünkü yüksek bütçeli Hollywood filmleri troll bir film olan Sharknado'daki köpek balıklarının çok daha gerçekçi bir CGI kalıbını yapabilir. Fakat iş o köpek balığını yüzdürmeye, yani hareket animasyonu kazandırmaya geldiğinde günümüzdeki CGI teknolojisinin yetersiz olmasından ötürü film ne kadar bütçeli olursa olsun Sharknado'daki köpek balıklarından çok daha gerçekçi bir hareket animasyonunu günümüz itibariyle yakalayamayacaklar. Bu yüzden günümüz CGI'ları gerçek hayattan uzak olan yapay hareket dinamiklerinden ötürü göze hala absürt gelecek ve izleyiciler eski filmlerdeki CGI'ler kadar keyif alamayacaklardır. Ne de olsa 480 pikselin görünmez rüya katmanının kanatları altında güvende değiller. Yani yeni yapımlardan eski yapımlar kadar keyif alamamamızın altında yatan sinematografik teknik nedenler bunlar. Çekilen kamera, görüntü oranı, izlediğimiz monitör üçlemi. İşte bu yüzden o tüplü monitörlerin içinde oynayan, sadece zihnimizin yarattığı ve gerçekte hiç var olmayan iki boyutlu rüyaları izledik yıllarca. Evimizdeki o kare kutuya hapsolmuş, simülasyon evreninin yarattığı karakterler olarak algıladı beynimiz onları. Bu videoyu artık burada bitiriyorum. Bu konu hakkında anlatmam gereken her şeyi anlattım sanıyorum. Bundan sonraki konumuz depresyon hakkında farkındalık kazanan olacak. İlginizi çekerse beklerim.